Dijital Nexus kanalına hoş geldiniz dostlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte internetten veya bir arkadaşınızdan satın almış olduğunuz iPad'inizi nasıl formatlarsınız ya da siz satmadan önce bu iPad'i nasıl sıfırlarsınız onu göstereceğim. Daha fazla teknolojik içerikler için bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda kaçırmamış olursunuz. Şimdi gelin hep birlikte adım adım iPad'imizi nasıl formatlarız onu görelim. iPad'imiz önümüzdeyken yapmamız gereken şu. İlk önce ayarlar tuşuna basıyorum. Buradan sol tarafta yer alan menüler içerisinde genele basıyorum. Ve biraz aşağı indikten sonra iPad'i aktar veya sıfırla seçeneği var burada. Buna basıyorum. Yeni iPad'iniz için hazırlık yapabilirsiniz diyor. Ben hiçbiri umurumda değil diyorum ve tüm içerikleri ve ayarları sil diyorum. Çünkü bu iPad'in ve bu videonun konusu iPad'imizi nasıl formatlarız. Aslında bizim yapmak istediğimiz şu an format, sıfırlama değil, bilginiz olsun. Burada diyor ki bu iPad'de silinecekler şunlar diyor. Uygulamalar silinecek, veriler silinecek, Apple hesabınız silinecek ve bu etkinleştirme kilidiniz silinecek diyor. Tamam diyorum. Eğer silerseniz de Apple hesabınızdan çıkış yaparsınız ve kişisel bilgileriniz silinir. Böylece bu iPad'i güvenli bir şekilde satabilirsiniz veya verebilirsiniz diyor. Burada kendi mailinizi ve kendi şifrenizi bilmeniz gerekiyor ilk öncelikle. Daha sonra sürdür diyorum. Yine uyarı çıkıyor karşımıza. Tüm bu ortamlar içeriği ve ayarları silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Bu işlem geri alınmayacak doğal olarak. Ben de iPad'imi sil diyorum. Daha sonra ekran parolası için koymuş olduğumuz parola istiyor. Eğer varsa sizde de bu parolayı isteyecek. Yoksa zaten istemeyecek. Evet, parolamızı girdikten sonra diyor ki verilerinizi diyor iCloud'a yedeklemeye çalışıyorum diyor. Ben diyorum ki yedeklemeye atla. Çünkü iPad'imizi satın aldım. Şimdi burada Apple parolama giriyorum. Burada iCloud'la açarken kullanmış olduğum parola bu arada. Mail şifreniz değil, yanlışlık olmasın. Evet ve arkasından tabletimiz sıfırlanmaya başlıyor. Tabletimiz arkasına kendini sıfırlamaya başlayacak. Burada dikkat etmeniz gereken oradaki göstermiş olduğum mailin yani mail şifrenizi girmeyeceksiniz oraya. Orada Apple iCloud için açmış olduğunuz şifrenizi gireceksiniz. Zaten unuttunuz mu dediği zaman size de yardımcı olacak. Ben unutmadığım için de geçtim orayı. Şu an tabletimiz sıfırlamaya başladı. Kendini komple formatlıyor. Aslında formatlıyor demek daha doğru çünkü yaptığımız işlem sıfırlama değil formatlama. Çünkü sıfırlamada bu arada bunlardan da bahsedeyim. Sıfırlama işlemi tablet içerisindeki verilerinizi silmez ya da siz istemezseniz silmez. İsterseniz yine silebilir. Sıfırla ile formatlar arasında fark var. Onu da bilginiz olsun. Bu arada bu işlem tabletinizin modeline göre biraz uzun sürebilir veyahut içerisindeki verilere göre de biraz uzun sürebilir. Yani birçok parametre var bu konuda. Tablet sıfırlanırken şundan da bahsetmek istiyorum. YouTube kanalımda birçok video var ve bu videoların tamamı teknolojiyle alakalı. Yani sizin günlük hayatta bilgisayarcılara, telefonculara veya tabletinizi tamir etmek için götürdüğünüz herhangi bir işletmeye para vermenizin önüne geçebilecek bir kanal. O yüzden kanalın amacı, konsepti tamamen sizin cebinizde paranız kalsın diye uğraşıyorum. Ve tüm bu uğraşların karşılığında da sizden istediğim sadece kanala abone olmanız, yeni videoları kaçırmamak için zil açmanız, videoların altındaki bulunan hype butonuna basmanız. Eğer sorularınız varsa da bunları yorum bölümüne yazmanız benim için çok önemli. Şimdi tabletimiz açıldı. iPad'imiz açıldı. Merhaba diyor. Sürdürmek için yukarı kaydırın diyor. Şimdi burada dil seçeceğiz. Burada kendinize uygun dili seçebilirsiniz. Ben Çince, şaka yaptım. Türkçe seçiyorum. Ülkenizi veya bölgenizi seçin diyor. Zaten tablet Türkiye olduğu için direkt Türkiye'yi seçecek. Türkiye diyorum. Görünüşünüz nasıl olsun diyor. İsterseniz daha böyle büyük yapabilirsiniz. Tabii bunu daha sonra ayarlardan vesaire değiştirebilirsiniz. Ben minimum olsun ve saptanmış olanı seçiyorum. En küçük olanı sürdür diyorum. iPad'inizi hızlıca ayarlayın diyor. Yakındaki aygıtlar aranıyor diyor. Eğer sizin de bu şekilde bir Apple telefonunuz varsa ve bu telefonunuzda iPad'inizin yanındaysa hızlı bir şekilde ayar yapabilirsiniz. Şifre girmeye gerek kalmaz. Herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Direkt tüm bilgileri Apple telefonunuzdaki tüm bilgilerden çekecektir. Bunun için evet şu an ekranımda şöyle bir şey çıktı. Şu an odak noktası, odak telefonda, odak tablette. Diyor ki yeni iPad'i ayarlayın. Burada gelen mesajı size okuyorum. Hatta şöyle SS alayım. Bunu da monitörde paylaşayım. Şu anki bilgileriniz iPad'inize aktarılır diyor. Tamam diyorum. Şifremi giriyorum. Iris tarama yapıyor ve iPad'imi hızlıca ayarlama yoluna gidiyoruz. Şimdi burada bir şey çıkacak. Yuvarlak bir buton çıkacak. Umarım çıkar. Yeni iPad'inizi kameraya doğru tutun. Normal şartlarda burada bir tane simge çıkması lazım. Yuvarlak bir şey çıkması lazım. Karma karışık bir şey gözükmesi lazım orada. Telefonumuzdan da bu karma karışıklığı taradığımız zaman otomatik olarak her şey oraya aktaracak. Ama şu an çıkmıyor. Çok büyük ihtimal internete bağlı olmadığı için veya veriyi çekemediği için çıkmıyor. Onun yerine diyorum ki elle doğrulama yapın diyorum. Kimliğinizi girin diyor. Yeni iPad'inizi görüntülemek için kimlik doğrulama kodunu kullanın diyor. Buradaki yer alan kodu telefonuma giriyorum. Kodu girdikten sonra hazırlanıyor diyor. Telefonda da.
Artık her şeyi telefonunuzdan sürdürmeniz lazım bu saatten sonra. Diyor ki yine iPad'inizi ayarlayın diyor. Tüm bilgileriniz diyor oraya aktarılacak diyor. Ve oturum açtığınız mailinizde diyor otomatik olarak tabletinize yani iPad'inize geçecek diyor. Benim için ayarla diyorum. Ya da çocuk için de ayarlayabilirsiniz bu arada. iPhone'unuzun parolasını girin diyor. Hemen şöyle biraz aşağı iniyorum. Burada 4 haneli bir kod var. Bu benim ekran şifrem. Hemen onda giriyorum. Evet, ekran şifremi de girdikten sonra iPad'iniz ayarlanıyor diyor. Telefonda da herhangi bir şey yok. Ekstra olarak farklı bir şey yok. iPad'de bitirin diyor. Her şeyi artık iPad'e aktardı. iPad'inizi etkinleştirmek birkaç dakika sürebilir diyor. Tamam, bekliyoruz hala. Evet, veriler ve gizlilik bunları sürdür diye devam ediyorum ve kabul etmiş oluyorum otomatik olarak. Burada yine beklememiz lazım belirli bir süre. Touch ID'nizi diyor oluşturabilirsiniz diyor. Ben sürdür diyorum. Touch ID'mi de ekleyelim. Evet, parmak izinizin tümünü kullanın diyor. Sürdür diyorum. Neredeyse bitti. Yani şu anda da sağını ve solunu parmağınızın geri kalan parmak izindeki dataları, verileri alıyor. Şu an için parmak izim de eklenmiş oldu. Başka bir parmak izi ekleyin diyor. Şu anlık yeter benim için. Daha sonra ayarları da ayarla diyorum. Alttaki butonu seçtim. Evet, hoş geldiniz Yunus Yiğit. Hüküm ve koşulları mecbur kabul etmek zorundasınız. Reddedebilirsiniz de ama yine kabul ettirmek için elinden geleni yapacaklar Apple. Bu arada bu yaptığım işlemlerin hiçbiri reklam değil. Sadece tableti kendi paramla aldım. Telefonu da kendi paramla aldım. Tablet de kendi paramla aldım. Bunun size nasıl yapılır videosunu çekiyorum. Tamamen reklam, işbirliği herhangi bir şey yoktur. Lütfen keşke olsa Apple beni görse de. Ayarlamasını bekliyorum şu an. Hesabıma giriş yaptı. Uygulamalarınızı aktarın ve verilerinizi aktarın diyor. iCloud yedeklemesinden başka bir iPad'den veya Mac'ten, PC'den veya Android'den bunlardan aktarabilirsiniz diyor. Ben hiçbir şeyi aktarma diyorum. Sıfır bir kurulum istiyorum çünkü. Çünkü çoğunlukla monitör olarak kullanacağım için tabletimi ben telefonumdan ya da bilgisayarımdan herhangi bir veri aktarmak istemiyorum. Siz yine aktarabilirsiniz. Yardımcı olacaktır diğer adımlarda. Bunu yine iPad'iniz yapın diyor. Tamam. Uygulamalar ve veriler hiçbir şey aktarma. Ayarlarla ilgili bir şeyler aktarma ya da aktar bunlardan daha fazlası. Sürdür diyorum. Devam ediyorum. İsterseniz bunları da özelleştirebilirsiniz içerisindeki bilgileri, verileri. iPad'inizi otomatik olarak yedekleyin veya güncelleyin diyor. Yalnızca otomatik olarak indir veya sürdür diyelim. Ya burada güncellemeleri sürekli kendisi göndereceği için hani malum biliyorsunuz da Apple'a her yeni gelen güncelleme Apple'ınızı yavaşlatıyor. Öyle bir algı var. Belki de gerçektir tam bilmiyorum. Umarım gerçek değildir. Yalnızca otomatik olarak indir diyorum. Ben güncellemesini istemiyorum. Konum servislerini aç diyorum. iPad'inize hoş geldiniz. Başlat diyorum. Bundan sonra yapmanız gereken kendinize göre özelleştirmek. Tamamen verilerinizi buraya aktarmak olur. Ya da iPad telefonunuzdaki, tabletinizdeki verileri buraya aktarabilirsiniz. Ben şimdi kişisel birkaç tane özelleştirme yapacağım. Eğer iPad ile ilgili sorularınız varsa bunları mutlaka yorum bölümüne yazın ve yeni videoda onları da çekmiş olurum. Şimdilik videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Dijital Nexus kanalına abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve sorunlarınız için yorum bölümünü kullanmayı unutmayın. Hoşça kalın.